Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Polyana'nın bebe yünü şöyle orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla harika bir model çıkartacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım modelimizi. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmeğimizi bu şekilde ayarlayacağız. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Şöyle hemen sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4 model kurmak için sonuna da 2 ilmek ekliyorum. Toplamda şişimde 18 ilmeğim var. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Ben lastiksiz başlayacağım. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine modelinizi kurabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. 1, 2. 2 ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. Sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde yerlerini değiştiriyorum. Bakın birinci ilmeğimi arkaya aldım. İkinci ilmeğimi öne aldım. Daha sonra 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 2 ilmek doladım. 1, 2. 2 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi de sola doğru ikisini bir alarak düz ördüm. Kestim, yani tek ilmeğe düşürdüm burada. Şimdi tekrar sağa doğru keseceğim. Önce ilmeklerimin yerlerini değiştirdim. 2 ilmeğimi de şöyle düz örerek topladım. Devamında 2 ilmek doladım ve sola doğru 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Sağa doğru kesmek için sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın öndekini arkaya, arkadaki ilmeğimi de öne aldım. Ve 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek topladım. 1, 2 ilmek doladım ve sola doğru 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Devamında 2 ilmek düz ördüm. Sıra başında da 2 düz ilmek örmüştüm. Sıra sonunda yine 2 düz ilmek ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. 1, 2, 3 ilmek. Bakın 3 ilmek ters ördüm. Şu 2 doladığım yere geldim. 2 kez dolamıştım. Bunun birincisini de bu şekilde ters ördüm. İkinci doladığım ilmeği de önden şu şekilde alarak ters ördüm. Yani arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ben terslerimi bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Normalde bu ikinci ters doladığım ilmeği de önden alarak ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım
Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 3. sıra ön yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizin hepsini düz örerek devam edelim. Bakın model tam kendini göstermedi daha. Birkaç model kurulunca model kendini gösterecek. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Şimdi modeli bir kez kurmuş olduk aslında. Şimdi ikinci model kurulumunda modeli kaydıracağız. Onun için devamını yapmış gibi olalım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Şöyle çapraz yaptım ve düz örerek sağa doğru kestim. 2 kez doladım. Şimdi 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Modeli bakın kaydırmış olduk. Aradaki boşluğa kaydırdık modeli. Şimdi sağa doğru kesiyorum. Sağa doğru ikinci ilmeğimi taktım ve 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 2 kez doladım. 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Tekrar sağa doğru kesiyorum. 2 ilmeğimi aldım ve sağa doğru kestim. Devamında 2 ilmek doladım. 2 ilmeği düz örerek sola kestim. Sola kesme işlemi bittikten sonra hemen sağa doğru keseceğim şimdi sıradaki 2 ilmeğimi. Düz örerek kestim. 2 ilmek doladım. Kenardaki 2 ilmeğimi de düz örerek sola doğru kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 6. sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters örüyorum yine. Bakın. Şu 2 kez doladığımı birinci ilmeğimi bu şekilde ters ördüm. İkinci ilmeğimi de ipimi öne aldım. Bu şekilde bakın önden ters ördüm. Yani 2 ilmek de yine ters örülmüş oldu. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modeli 8 sıradan tamamlayacağız. Model bu 8 sıranın tekrarından oluşacak. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. 7. sıra ön yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın model yavaş yavaş şöyle belirmeye başladı. Gayet güzel. Şöyle kabarık bir model. Bu modelde istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şu şekilde. 8. sıra arka yüzünde yine ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Modeli kurduk arkadaşlar. Model bu 8 sıranın tekrarından oluşacak. Anlaşılmayan yer olursa videoyu baştan tekrar birinci sıradan izleyerek yapabilirsiniz. Şimdi model kurulumunda bir dahakinde hani birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız bu sırada. Model böyle devam ediyor. Bir de şöyle az bir şey ilerlemiş halini yaptım size göstermek için. Bakın bunu da şöyle hazırladım. Bunu lastiksiz yaptık beraber yaptığımızı. Daha önce yaptığım parçada şöyle tekstil tipi lastik kullandım. Siz de dediğim gibi istediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz bu modeli. Bakın model gayet güzel. Şöyle kabarık. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanırsanız şöyle bir görüntü elde edersiniz. Bu lastiğin anlatımı da kanalımda var arkadaşlar. İsterseniz aşağıya linkini bırakabilirim yorumlar kısmına. Oradan izleyebilirsiniz eğer yapmak isterseniz. Evet. Bu modelden dediğim gibi yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Çocuk örgüsünde, yetişkin örgüsünde hepsinde kullanılabilecek harika, gösterişli ve yapımı da oldukça kolay, güzel bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.